Pamuk belli bir süre, normal şekilde yetişmesi belli bir süre alan bir bitki. Pamuğun büyümesini hızlandırmak için, genetiğiyle oynanıyor. Yani normal pamuk tohumunun genetiğiyle oynanıyor, ve fazlaca kimyasala maruz bırakılarak hızlı bir şekilde büyümesine katkı sağlanıyor. Bu açıdan hiç düşündüğünüzü bilmiyorum ama siz pamuk diye aldığınız ürüne sevinirken aslında o ürün, kimyasal dolu bir ürün olabilir. Pestisitler, böcek ilaçları, işte büyütmek için çeşitli ilaçlar ve bunlar yıkamayla geçmeyen şeyler. Çünkü ipliğe, daha doğrusu daha yetişirken bitkiye nüfuz ediyor. Şimdi süreç şöyle işliyor. Tarladan pamuk toplanıyor. Daha sonra fabrikaya götürülüyor. Çeşitli işlemlerden, proseslerden geçiyor. Oraya girmiyorum. Biraz detaylı. İplik haline dönüşüyor ve hala o kimyasala maruz kalmış durumda zaten o halde. Yani tarladan toplandığı haliyle zaten kimyasal yükü olan bir pamuk üstüne getiriliyor, fabrikada işleniyor. Daha sonra dokunuyor. Dokumadan sonra terbiye işlemleri ve benzeri işlemler yapılıyor. Bir tur daha kimyasala maruz kalıyor ve siz üzerinize pamuktan bir pamukla üretilmiş bir tişört aldım diye sevinirken aslında fazlaca kimyasala maruz kalıyor olabilirsiniz maalesef. Bu nedenle organik pamuğun nedenle önemli olduğunu, hatta sürdürülebilirliğin ne derece önemli olduğunu anlamalıyız. Girdilerden devam ediyorum. Hani demiştik ya düşük maliyete odaklanır diye. Düşük maliyette bir diğer faktör nedir? Ürün tarafını hallettik. Pamuğu hızlı yetiştirdik. Fazlaca kimyasal verdik. Fazla miktarda pamuk ürettik. Çünkü verimini arttırdık bu kimyasallarla ve genetiğini değiştirmekle. Kısa sürede çok fazla pamuk ürettik. Tamam. Belki 5 üretecekken 15 ürettik. Orada bir maliyet düşüşü oldu muhakkak. Bir diğer tarafta iş gücü. Farkında mısınız bilmiyorum. Büyük firmaların çoğu 3. dünya ülkelerinde gerçekleştirir üretimlerini. Neden? Çok basit bir cevabı var. Çünkü maliyetler düşüktür. Yani insanlar köle gibi 10-12 saat çalıştırılıp çok çok düşük ücretlere çalıştırılıp üzerine bu ürünleri o bölgelerden temin ederler. Mesela Nike'ın ya da Adidas'ın en çok rastlananları söylüyorum. Etiketlerinin arkasını çevirdiğinizde Made in Vietnam, Made in Bangladesh ve benzeri China zaten yani ondan bahsetmiyorum bile. Çok fazlaca görünüyor. Neden? İş gücü çok fazla yani işe dahil olan, çalışma hayatına dahil olan kişi çok fazla fakat ücretler çok düşük. Parça başı maliyetler inanılmaz uygun. Bu nedenle üretimler oralarda gerçekleşiyor. Hatta şu an Türkiye'de onlardan biri olma yolunda gidiyor maalesef. Maalesef.